Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Merhabalar, bugün sizlere bilinen katil palyaço John Wayne Gacy'nin rahatsız edici gerçek hikayesinden bahsedeceğim. 1972'den 1978'e kadar seri katil John Wayne Gacy Chicago ve çevresinde 33 genç çocuğu ve genci kaçırdı ve öldürdü. Öldürdüklerine ek olarak, Gacy'nin cinsel şiddet geçmişi 2 genç çocuğa cinsel tacizde bulunduğu için tutuklandığı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 60'lara geri dönüyor sadece 18 ay hizmet ettiği sodomi için. Gacy, tecavüz ve cinayete olan susuzluğunu gidermeyince, topluluğunun saygın bir üyesi olarak kendini gösterdi. Başarılı bir iş adamı olarak biliniyordu, yerel Demokrat Parti'de bölge kaptanı olarak görev yaptı ve Palyaço Pogo olarak yardım etkinliklerinde çocuklar için performans sergiledi ve ona takma ad kazandı. Katil palyaço. Kölelik bugün hala devam ediyor mu? Kurbanlarını tuzağa düşürmek için Gacy, bir polis memuru kılığına giriyor, seks için ödeme yapmayı teklif ediyor ya da sadece genç erkekleri Chicago'nun kuzeybatısındaki banliyölerindeki evinde esrar içmeye ve bira içmeye davet ediyordu. Oraya vardığında onları kelepçeliyor ve bastırıyor, gece boyunca onlara tecavüz ediyor, işkence ediyor ve sonunda onları boğuyordu. Çoğu durumda onları evin altındaki gezinme boşluğuna gömdü. Kurbanlarından 26'sı orada bulundu, düzgünce üst üste gömülmüş. Sonunda tutuklandığında 21 Aralık 1978. Öldürülen Gacy'lerin çoğu diş kayıtları ve DNA ile teşhis edilirken, polis aramaya devam ediyor 6 kurbanının kimlikleri için. Bu kurbanlarının bir listesi, hem kimliği tespit edilenler hem de bilinmeyenler. Polisin farkında olmadığı cinayetlerden Gacy'nin sorumlu olma ihtimali de var. Mülkündeki cesetlerin bulunmasının ardından dedektif Rafael Tovar, Gacy'ye daha fazla kurban olup olmadığını sordu. Cevapladığı, bunu sizin öğrenmeniz için. Timothy McCoy, 3 Ocak 1972, Gacy, araştırmacılara ilk cinayet kurbanının 1972 kışında Chicago Greyhound otobüs terminali dışında aldığı genç bir çocuk olduğunu söyledi. Boğulan sonraki kurbanlarının aksine, Gacy çocuğu göğsünden bıçakladığını söyledi. Ayrıca evinin altındaki tarama boşluğuna gömülen ilk kurbanlardı. 1986'da diş kayıtları onu tanımladı. 15 yaşındaki McCoy olarak tatil için seyahat ediyordu ve Chicago'da otobüsle ara verdi. Kimliği belirlenemeyen kurban, 1974, Gacy, daha sonra 1974'te öldürüldüğünü söyledi ve ikinci kurbanının bir kimliği belirsiz beyaz erkek, cesedi arka bahçesinde gömülü olarak bulundu. Kurban 14-18 yaş arasındaydı ve 1972 ile 1975 arasında öldüğü tahmin ediliyor. John Butkovich, 31 Temmuz 1975. 17 yaşındaki Butkovich, patronunun kana susamış arzularının kurbanı olan Gacy'nin inşaat şirketi PDM Contracts'ın birkaç çalışanından biriydi. Kaybolduğu maaş çeki almak için Gacy'ye gittikten sonra kalıntıları daha sonra garajının beton zeminin altında bulundu. Darrell Sampson, 6 Nisan 1976, Mart 1976'da Gacy'nin ikinci karısından boşanması, Carol Hoff, kesinleşti. Ev tamamen kendi içindeyken, öldürücü dürtüleri kontrol edilmemişti. Sampson, 18, bu 2 yıllık kan kaçışının ilk kurbanıydı. Vücudu daha sonra Gacy'nin evinin yemek odasının altında gömülü bulundu. Randall Reffet, 14 Mayıs 1976. Reffet, 15, en son okuldan eve yürürken görüldü. Vücudu daha sonra Gacy'nin emekleme alanında boğulma nedeniyle ölü bulundu. Batı Memphis 3 olay yeri fotoğrafları. Sam Stapleton, 14 Mayıs 1976, Gacy'nin ikinci kurbanı bir günde. Sam Stapleton sadece 14 yaşındaydı kız kardeşinin evinden eve dönerken kaybolduğunda. Randall Reffet ile birlikte Gacy'nin emekleme alanına gömüldü. Michael Bonlin, 3 Haziran 1976, Bonlin, 17, onu hala boynunda boğmak için kullanılan bağ ile tarama boşluğuna gömülü olarak bulundu. William Carroll, 13 Haziran 1976. Arkadaşları tarafından Billy olarak bilinir. 16 yaşındaki Gacy'nin tarama alanına gömülü olarak bulundu.
Kimliği belirlenemeyen kurban, 1976 yazı. Varsayılır bu kurban Haziran-Ağustos 1976 tarihleri arasında, tarama boşluğundaki cenazesi nedeniyle öldürüldü. 23-30 yaşları arasında beyaz bir erkekti, üstteki iki ön dişini kaybetti ve çıkarılabilir bir protez taktı. James Hackenson, 5 Ağustos 1976. Uzun zamandır Gaci'nin bilinmeyen kurbanlarından biri, 16 yaşındaki Jimmy Hackenson tespit edildi Temmuz 2017 DNA kanıtı sayesinde. 1976 yazında St. Paul, Minnesota'daki evinden kaçmıştı. Ancak o yılın 5 Ağustos'unda Chicago'da olduğunu söylemek için onları aradı. Bu, ondan haber alacakları son şeydi. Rick Johnston, 6 Ağustos 1976, Johnston, yaş 17, en son görüldü Chicago'daki Aragon Balo Salonu'nda bir rock konserine gidiyorum. Daha sonra annesini eve götürmek için çağırması gerekiyordu ama annesinden hiç haber almamıştı. Ölü bedeni, Hackenson ve kimliği belirsiz başka bir kurbanla birlikte bir yanında bulundu. Tanımlanamayan kurban, 1976 yazı veya sonbahar, bu bilinmeyen kurban 18-22 yaşları arasındaydı ve öldüğü sırada diş problemleri vardı. Tanımlanamayan kurban, 1976 yazı veya sonbahar. Bu kimliği belirsiz beyaz erkek öldüğü sırada 15 ila 24 yaşları arasındaydı. Kenneth Parker ve Michael Marno, 25 Ekim 1976. 16 yaşındaki Parker ve 14 yaşındaki Marno, en son Chicago'nun kuzey yakasında takılırken görüldü ve ertesi gün ebeveynleri tarafından kayıp ihbar edildi. Boğuldular ve birlikte gömüldü ve daha sonra tanımlandı diş kayıtlarına göre. 2014 yılında, Michael'ın annesi Sherry Marno'nun her iki cesedi de çıkarıldı. Ve iddialar DNA testleri, kendisine verilen kalıntıların hala hayatta olduğuna inandığı oğulları olmadığını gösteriyor. Bu arada Cook County Şerif Bürosu ve tıbbi müfettiş bulguların arkasında durur. William Bundy, 26 Ekim 1976, 19 yaşındaki Bundy, zaman zaman PDM müteahhitleri için çalıştı ve bir gece ailesine bir partiye gideceğini söyledikten sonra kayboldu. Ailesi her zaman onun Gaci'nin emekleme alanında bulunan kurbanlardan biri olduğundan şüphelenmesine rağmen kalıntıları yoktu. 2011 yılına kadar tespit edildi hayatta kalan kardeşleri polise DNA örnekleri verdiğinde. Gregory Godzik, 12 Aralık 1976. 17 yaşındaki Godzik, PDM için daha önce sadece kısa bir süre çalışmıştı. Kaybolduğu bir kızı bir randevudan çıkardıktan sonra. Cüzdanı Gaci'nin evinde yapılan bir arama sırasında bulundu ve daha sonra kalıntılarının tarama alanında bulunanlar arasında olduğu doğrulandı. John SZYC, 20 Ocak 1977 olarak bilinir Johnny arkadaşlarına ve ailesine, 19 yaşındaki başka bir PDM çalışanı kaybolan ve kalıntıları daha sonra tarama alanında bulundu. Neden o Unabomber deniyor? Kimliği belirlenemeyen kurban, kış 1977, bu bilinmeyen beyaz erkek 22-33 yaşları arasındaydı ve üzerinde Greg yazan bir anahtarlık bulundu. Von Prestidge, 15 Mart 1977. Michigan yerlisi Prestidge arkadaşları ziyaret ediyordu Chicago'da Gaci ile yolları kesişme talihsizliği yaşarken. 20 yaşındaki çocuğun cesedi daha sonra tarama alanında bulundu. Kimliği belirlenemeyen kurban, ilkbahar veya 1977 yazı, ölümünden bir noktada, bu bilinmeyen beyaz erkek sol köprücük kemiği kırılmıştı ve 17 ile 21 yaşları arasındaydı. Matthew Bowman, 5 Temmuz 1977, Bowman, 19 yaşında bulundu. Gaci'nin tarama alanı onu boğmak için kullanılan ip hala boynuna dolanmıştı. Robert Gilroy, 15 Eylül 1977. Gilroy, 18, Chicago Polis Departmanı'ndan bir çavuşun oğluydu. 4 blok ötede yaşadı kaybolduğu sırada Gaci'den. John Mowery, 25 Eylül 1977, Mowery, muhasebeci olmak için okuyan 19 yaşında bir Amerika Birleşik Devletleri denizcisiydi. CBS Chicago'ya göre, işi sormak için Gaci'nin evine gitmiş ve bir daha geri dönmemişti.
Russell Nelson, 17 Ekim 1977, 22 yaşındaki Minnesota Üniversitesi mimarlık öğrencisi Nelson, bir arkadaşıyla Chicago'ya gitti. En son bir dans kulübünde görüldü kaybolduğunda. Kalıntıları daha sonra tarama alanında bulundu. Robert Winch, 10 Kasım 1977. Aslen Kalamazoo, Michiganlıdır. Winch öldürüldüğünde sadece 16 yaşındaydı. Kalıntıları daha sonra tarama alanında bulundu. Tommy Bolling, 18 Kasım 1977. 20 yaşında bir çocuk babası, Bolling Gacı'nın emekleme alanında boğulma sonucu ölü bulundu. David Talsma, 9 Aralık 1977, John Mowery gibi, Talsma da 19 yaşında bir Amerika Birleşik Devletleri denizcisiydi. O teşhis edildi 21. doğum günü ne olurdu? William Kindred, 16 Şubat 1978, Kindred oldu 19 yaşında ve Gacı'nın evinin altındaki tarama boşluğuna gömülen kurbanlarının sonuncusuydu. Timothy O'Rourke, Haziran 1978, öldüğünde sadece 20 yaşında olan O'Rourke, Gacı'nın 4 kurbanı arasında ilkiydi. Bir köprüden Illinois'teki Des Plaines nehrine döküldü, emekleme alanı cesetlerle çok kalabalık hale geldikten sonra. Frank Landing'in, 4 Kasım 1978, Landing'in vücudu keşfedildi Des Plaines nehrinde. Washington Post bildirdi 19 yaşında bir çift iç çamaşırı doldurulmuştu az ve müfettişler boğulmadan değil boğulma nedeniyle öldüğünü belirlediler. James Mazzara, 24 Kasım 1978. Mazzara 20 yaşındayken Şükran gününü kayboldu 1978. Daha sonra Des Plaines nehrinde bulundu ve Gacı'nın evinde bulunan kanıtlar onu suçla ilişkilendirdi. Robert Piest, 11 Aralık 1978, Gacı'nın son kurbanı 15 yaşındaydı Robert Piest. Ortadan kaybolmadan önce, Gacı ile PDM'deki bir yaz işi hakkında konuştuğu eczanede görülmüştü. Polis, cinsel istismar geçmişini öğrendikten sonra Gacı'yı araştırmaya başladı ve evinin aranmasına yol açtı. Ve 33 kurbandan 29'unun keşfi. Ancak Piest, bulunanlar arasında değildi. Vücudu sonunda Illinois nehrinden çekildi. 9 Nisan 1979